Selamlar. Bugün denge yasasına bakacağız. Dengede kalmanın bir basamağını işleyeceğiz. Sorun yaşadığınız her olayın ardında abartılı bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısını bulmak sorunu çözmenin ilk adımıdır. Yani sorunlar bir nedenden dolayı başımıza gelir ve bize neyi dengelememiz gerektiğini öğretir. Denge yasası bize yaptığımız herhangi bir şeyi fazla abartarak yaptığımızı ya da çok azaltarak yapabileceğimizi anlatır. Uç noktalardaki her davranışın dengeyi bozacağını, hem kendimize hem de etrafımıza zarar vereceğini anlatır. Herhangi bir olumlu özelliğe ulaşmak istediğimizde eş zamanlı olarak kainatta bu özelliğin zıddının da var olacağını hatırlamamız gerekir. Örneğin öfkeyle, sinirle hemen parlayan birisiniz. Kızıp hemen bağırıveriyorsunuz. Diğer yandan duygularını ifade edemeyen, öfkesini bastıran, cevap veremeyen, içinde fırtınalar kopsa bile içine atan insanların varlığını bildiğinizde daha kolay dengeye gelirsiniz. Çünkü olumsuzu bilmeden olumluyu anlama şansımız yoktur. Denge ve dengesizlik konusunun da tüm zıt kutuplar gibi birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu, biri olmadan diğerinin de olamayacağını anlarız. O zaman bu öfkeli halimden sakin hale geçmem daha kolay. Çünkü benden istenen diğer uca gitmem değil, ortada dengede olmam dersiniz ve daha kolay ilerlemeyi başarabilirsiniz. Ayrıca eğer bu sinirli, kızgın halinizi düzeltmek için bir şey yapmazsanız sizi dengeye getirecek imtihan niteliğinde insanları ve olayları Allah'ın sizin karşınıza çıkaracağını bilmeniz de gerekir. Böyle bir imtihan yaşamak istemiyorsanız kendinizdeki fazlalıkları ve az olanları fark etmeniz denge için kendiniz için faydalı olacaktır. Denge yasasında emeklerin karşılığını almak gerekir. Allah bizim fıtratımıza karşılıksız bir şey yapmayı koymamış. Bu yüzden maddi ya da manevi karşılıksız yaptığımız şeylerden memnun olmayız. Ve karşılıksız yaptığımız bir işte kullanıldım, haksızlığa uğradım hissi oluşur. Bakara suresi 245. ayette kim Allah'a güzel bir borç verirse o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Allah bizden karşılıksız hiçbir şey yapmamızı istemez. Allah için iyi kul oluruz, ibadet ederiz, malımızdan, paramızdan infak ederiz. Ama bunun mutlaka karşılığının kat kat bize verileceğini biliriz. Çok verici ya da çok alıcı biri olmamızı istemez Yaradan. Bir ayette infak et der, diğer ayette dengeye getirir ve evinin çocuğunun rızkını dağıtma, hak gözet der. Bu yüzden sadece verici olmak, hep vermek ama karşılığını alamamak denge yasasını bozar, bize zarar verir. Haksızlığa uğradım, beni kullanıyorlar hissinin sürekli tekrarlanıyor olması bizi hasta eder. Güzel sofralar kuruyorsunuz, yemekler, börekler, tatlılar yapıyorsunuz ama eşiniz yiyip kalkıyor, bir eline sağlık bile demiyor. Hayatım iyi ki varsın, harikasın demiyor. Bu değerim kıymetim bilinmiyor, karşılığını alamıyorum hissi hep çok veren az alan olmak durumu denge yasasına karşı olduğu için sizin de dengenizi bozacaktır. Mutsuzluğunuza sebebiyet verir. Çocuğunuza dahi yemek yaptınız, sofra hazırladınız, kek börek yaptınız. O hak ettiğiniz teşekkürü söyletin, öpücüğünüzü alın. Sanki yaptığınız kıymetsiz bir şeymiş gibi algılanmasın. Bu senin görevin, yapmak zorundasın, algısını onlara vermeyin. Zira Allah kadının üzerine evi temizlemek, yemek yapmak gibi şeyleri bile farz kılmadı. Biz yapıyoruz, mutlu oluyoruz ama karşılığını almamız gerek. Hiç kimse kendisini değersiz gören biriyle evli olmak istemez. Kendi değerinizi kendinizin koruması gerekir. Bazı ailelere bakıyorum, evin beyi çocuklar oturuyor, anne sürekli hizmette. Sofrayı topla, bulaşıkları yıka, meyveyi getir, çay getir, çerez getir. Kimse yardım etmiyor. Getiren, toplayan, yıkayan hep evin annesi. Ve karşılığında bir iltifat, güzel söz de yok. Bu işlerin tümü kadının görevi olmuş ve sanki yapmak zorunda gibi davranılıyor. Bakın, hem siz haksızlığa uğruyorsunuz hem de çocuklarınızı sorumsuz yetiştirerek hayata hazırlamıyorsunuz. Dersi varsa yapar. Ama anneye yardım etmeyi, anneye destek olmayı, işleri paylaşmayı öğrenmeli. Siz iki taraflı zarardasınız dengeyi bozarak. İsteyin, hem yardım isteyin, hem karşılığını isteyin, hem de teşekkür isteyin. Bilsinler ki kimse kimsenin hizmetçisi değil. 10 dakika yardım etmeyle derslerinden kalmazlar, merak etmeyin. Siz de kocanıza teşekkür edin. Çalıştığı için, para kazandığı için, ailesine baktığı için, sizi pikniğe götürdüğü için. Çocuklarınıza yaptıklarının karşılığını verin. Fazlasını değil. Bir öpücükle, bir teşekkürle, bir pastayla, bir geziyle onları ödüllendirin. Karşılığını beklememelisin, karşılıksız yapmalısın gibi sözler çocuklarda ikilem oluşturuyor. Hem çocuğun içinden gelen sese ters bu dediğiniz hem de etrafında gördüklerine ters. Çocuk ikilemde kalır ve haksızlığa uğramam neden doğrusu diye çatışma yaşar içinde.
Aynı zamanda haksızlığa uğruyorum inancı yerleşir bilinçaltına. Bu yüzden insan fayda beklemediği, ummadığı bir şeyi yapmayacağı için çocuğunuza da yaptıklarının karşılığını verin. Karşılığını alamadığı iyiliklerin de mutlaka Allah tarafından verileceğini öğretin. Namaz kılmayı öğretirken namazın mükafatlarının hem dünyada hem ahirette ne kadar büyük olduğunu anlatın. Denge yasasını hayatımıza aldığımız zaman pek çok şeyde orta yolu bulduğumuzu görüyoruz. Her işin uç noktaları olduğunu algılıyoruz. Hayatınızda aksi giden bir şeyler varsa o işin iki uç noktasını düşünün. Sizin bulunduğunuz nokta nereye yakın? Dengeye gelmeniz için ne yapmanız gerek ona bakın. Emeklerimizin karşılığını alacağız derken menfaatçi çıkarcı olmak, bu yönde insanları kandırmak, kullanmak değil amaç. Amacımız dengeye gelmek, kendi değerimizi, halifeliğimizi korumak ve ilerlemek. Ne kadar kendinizi aşırılıklardan temizleyip siz de az olanı tamamlayabilirseniz o kadar dengeye gelirsiniz. Böylece sizi dengeye getirecek insanları imtihan olarak hayatınıza çekmemiş olursunuz. Denge yasasını örneklerle anlatmaya çalıştım sizlere. Bu konuda daha konuşacak şeyler var tabii. Ama bugünlük bu kadar. Selamlar diyelim hepinize. Hoşça kalın.